Günaydın. Vittorio Antonio Scaletta, bilinen adıyla Vito Scaletta, 1925 yılında Sicilya'nın San Martino kentinde çok fakir bir ailede doğdu. 7 yaşındayken babası yeni bir hayata başlamak için aileyi Amerika'ya taşımaya karar verdi. Ne yazık ki Empire Bay'de bile yoksulluktan kaçamadılar. Çünkü babası kazandığı bütün parayı içkiye yatırıyor, ailesine bakmıyordu. Vito henüz 18 yaşına gelmeden alkolik babasını kaybetmişti. Kısa süre sonra kanunlar içindeki hayatın ona göre olmadığına karar verdi. Vito çocukluğunu sokaklarda geçirmişti. Sokaklarda geçen çocukluğu sırasında Joe Barbaro ile tanıştı. Joe Barbaro geveze ve zorba bir çocuktu. Vito ve Joe beraber yüzlerce küçük suç işlemişti. Suçları planlayan kişiler ve uygulayanlar kendileriydi. Bu arada mahalledeki zengin gangsterleri izliyor ve onlara özenerek iyi bir hayat hayal ediyorlardı. Artık yetişkin olan Vito ve Joe ne pahasına olursa olsun zengin olmaya kararlıydılar. 1943 yılına geldiğimizde Vito, Joe ile yaptığı ufak bir soygunda yakalandı. Joe ise kaçmayı başarmıştı. Bu sırada 2. Dünya Savaşı sürmekteydi. ABD ordusu İtalyanca bilen kişiler arıyordu. Tutuklandıktan sonra Vito'ya 2 seçenek sunuldu. Ya hapse girecekti ya da ABD ordusuna katılarak İtalya'ya yapılan askeri operasyonlarda yer alacaktı. Hapiste olmaktan her türlü daha iyi olacağını düşünen Vito, ikinci seçeneği seçerek 504. Paraşüt Piyade Alayı'na atandı. 11 Temmuz 1943'te Güney İtalya'ya giderken Vito ve ekibinin uçağı hava savunması tarafından düşürüldü. Ekip yerel bir direniş grubuyla birleşerek cephenin uzağında bulunan San Celeste kasabasını ele geçirmeyi planlamıştı. Uzun bir çatışmanın ardından Sicilya mafyasının lideri olan Don Calo tankıyla gelerek İtalyan askerlerine teslim olmalarını söyledi. ABD ordusuna teslim olmayan İtalyanlar bir mafya liderinin sözünü dinlemiş ve teslim olmuşlardı. Çünkü onlara teslim olmalarını söyleyen kişi bir mafya lideriydi. Bu noktada Vito ilk defa mafyanın inanılmaz gücüne şahit olmuştu. Bir süre sonra Vito yaralandı ve askeri hastaneye kaldırıldı. Ardından bir aylığına istirahat izni alarak evine geri döndü. Vito geri döndüğünde Joe onu karşılamış ve bir şeyler içmeyi teklif etmişti. Joe, Vito'nun orduya geri döneceğinden habersizdi. Ancak bunu öğrendiğinde Vito'nun orduya dönmesini istemeyerek orduya dönmemesi için bir dizi sahte belgeler hazırlatacağını söyledi. Ardından Vito evine gittiğinde annesi ve kız kardeşi onu karşıladı. Sıcak bir yemeğin ardından kendi yatağında uyumanın verdiği huzurla uykuya daldı. Uyandığında Bayan Scaletta geri dönüp dönmeyeceğini sormuştu. Vito ise Joe'nun bir şeyler ayarlayacağını söyledi. Vito'nun dolaylı yoldan orduya katılmasına sebep olduğu için Bayan Scaletta Joe'yu pek hoş karşılamıyordu. Ardından Bayan Scaletta Vito'dan merhum babasının çalıştığı ve Derek Papalardo adında bir adamın yürüttüğü limanda iş bulmasını istemişti. Ardından Vito dışarı çıktığında kız kardeşini biriyle konuşurken görmesiyle babasının ölmeden önce bir tefeciye $2000 borç yaptığını öğrendi. An itibariyle paraya ihtiyacı olduğu için Vito tekrardan Joe'nun kapısını çaldı. Joe'nun bu iş için güzel bir fikri vardı. Ardından Vito'yu Mike Bruschi ile tanıştırdı. Mike çalıntı arabaları satın alan bir kaportacıydı. Joe ile beraber bir araba çalarak Mike'ın yanına geri döndüler. Mike araç için ücreti ödemişti. Ancak yeterli değildi. Annesinin ısrarı üzerine Vito rıhtıma gitti ve Derek'in verdiği kasa taşıma işine başladı. Ancak karşılığında aldığı küfür gibi ücreti kabul etmeyip işi bırakmak isterken arkadaşı Joe'dan bahsedince işler değişti. Joe'nun arkadaşı böyle basit bir işte çalışmamalı diyen Derek, işçilerden $100'er haraç toplamasını istedi. Belli bir zaman sonra Vito, Joe aracılığıyla Clementi suç ailesine hizmet veren Henry Tomasino ile tanıştı. Bu tanışmanın ardından Henry, Vito'ya ilk işini verdi. Bu iş Fiat yönetim ofisinden benzin kartlarını çalmaktı. Tabii o dönemlerde benzin krizi gündemdeydi ve benzin kartları dağıtılıyordu. Henry 10.000 galon değerindeki benzin kartlarını çalarsa Vito'ya $600 vereceğini söylemişti. Henry Vito'dan ofiste çalışan Maria Agnello adında arkadaşıyla görüşmesini ve binaya nasıl girileceğini, kasaların anahtarlarının nerede bulunduğunu öğrenmesini istedi. Ayrıca Henry bu işin temiz olması gerektiğini, eğer herhangi biri ölürse payının 1/3 düşeceğini söyledi. Vito söylenen konuma ulaşmış ve içeri girmeyi başarmıştı. İstenen evrakları alıp geri döndü
döndüğünde Henry, kartların gece yarısına kadar geçerli olduğunu söyledi. Böylece işin henüz bitmediğini ve çaldığı benzin kartlarını gece yarısına kadar satması gerektiğini söyledi. Ertesi gün Luca Gurino, Vito ve Joe'ya bir kuyumcunun Alberto Clementini'den borç aldığını ancak borcu ödemediğini söyledi. Bu yüzden onlardan o kuyumcu dükkanını soymalarını istedi. Vito ve Joe dükkanı soymaya gittiğinde Brian O'Neill ve adamlarının da aynı dükkanı soymaya geldiğini gördüler. İşler daha başlar başlamaz ters gitmeye başlamıştı. Çeteyle ve polislerle birkaç çatışmanın ardından Vito ve Joe mücevherleri alıp kaçmayı başardı. O'Neill ve adamları ise yakalandı ve tutuklandılar. Yaptıkları işlerle kendilerini kanıtlayan Vito ve Joe'dan Henry bu sefer Clementine'e para ödemeyi bırakan Sidney Penn'i öldürmesine yardım etmelerini istedi. Sidney'e Sand Island'daki içki fabrikasında pusu kuracaklardı. Ancak Sidney mekanına koruma diktiği için ilk pusu başarısız oldu. Sonradan Vito ve Joe mekanda Sidney'i kovaladılar. Yakaladıklarında ise onu öldürdüler. Bu işin sonunda Vito $2000 ödeme aldı. Vito parayı aldığı gibi ailesinin evine giderek babasının borcunu ödemesi için kız kardeşi Francesca'ya verdi. Birkaç gün sonra Vito dışarı çıktığında polis memurları tarafından karşılandı. Benzin kartlarını sattığı benzincilerden biri Vito'yu şikayet etmişti. Bu sebeple Vito tutuklandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Hartman Eyalet Hapishanesi'ne gönderildi. Vito hapiste daha önce kuyumcu soygununda tutuklanmasına sebep olduğu Brian O'Neill ile karşılaştı. Tabii bu karşılaşma kansız sonuçlanamazdı. İkili kavgaya girişmişken bu sırada Vinci suç ailesinden biri olan Leo Galante onları izliyordu. Kendisi Vinci ailesinin reis yardımcısıydı. Leo Vito'da iyi bir potansiyel görmüş ve ona yardım etmeye başlamıştı. Bu sebeple Vito, Leo sayesinde boks yapmayı ve daha iyi dövüşmeyi öğrendi. Hararetli geçen hapishane günlerinde Vito, kendisinden intikam almak isteyen Brian ile hapishanenin spor salonunda tekrar kavga ettiler. Kavga esnasında dayak yiyeceğini anlayan Brian, Vito'ya bıçak çekti. Vito ise bir şekilde Brian'ın bıçağını aldı ve onun boğazını keserek öldürdü. Böylece aralarındaki meseleyi sonlandırmış oldu. Brian'ın ölmesiyle Vito rahatladı ve Leo ile takılıp vakit geçirmeye başladı. Leo ile geçirdiği süre boyunca onunla arkadaş olup Empire Bay'deki mafya ailelerinin nasıl işlediğini öğrendi. Vito Nisan 1951'de Leo sayesinde erken tahliye ile hapisten çıktı. Nihayet hapisten çıkan Vito gücünü tekrardan Joe ile birleştirdi ve bu sefer Falcone ailesinden biri olan Eddie Scarpa için çalışmaya başladılar. Vito'nun buradaki yaptığı ilk önemli iş eski patronu Luca Gurino'yu Eddie'nin emriyle öldürmekti. Böylelikle Falcone suç ailesinin lideri olan Carlo Falcone'nin güvenini kazandı ve aileden biri oldu. Joe ve Vito'nun hayatları her geçen gün daha iyiye gitmekteydi. Bu sırada Empire Arms Oteli'ne gitmeleri, Alberto Clementini'nin toplantı düzenlediği konferans salonuna bomba yerleştirmeleri ve Clementine'e suikast yapmaları emredildi. Görev başarılı bir şekilde ilerliyor olsa da Clementine patlamadan sağ çıkarak arabasına atlayarak kaçmaya, bununla beraber sokaklarda kovalamaca başladı. Clementine'i yakaladıktan sonra Joe Thompson 1928'inin tüm mermisini Clementine'in bedenine boşalttı. Yapılan suikast sonucu Clementine suç ailesinin dağılmasıyla Falcone suç ailesine girmek isteyen Henry Tomasino, Vito ile yakınlaşmaya başladı. Bu sırada Eddie, Vito'dan Leo Galante'yi öldürmesini istemişti. Vito'nun bu işi reddetmesiyle Eddie bu görevi Henry'e verdi. Bu şekilde Henry aileye katılmak için kendini kanıtlamış olacaktı. Leo'nun öldürülmesine göz yummak istemeyen Vito, Henry'den önce Leo'ya ulaştı ve onun Lost Heaven'a kaçmasına yardımcı oldu. Birkaç gün sonra Vito ateşler içinde uyandı. Bunu yapanlar ise Brian O'Neill'ın çetesinin başındaki yeni isim olan Mikey Desmond'tı. Vito'nun evini kundaklamasının sebebi öldürülen eski liderlerinin yani Brian'in intikamını almak istemesiydi. Evinden zar zor kaçan Vito, Joe ile buluştu ve bu İrlandalı çeteden intikamlarını aldılar. Tekrardan beş parasız kalan Vito, Martin'in eski dairesinde yaşamaya başladı. Bu daire ise göründüğü üzere pek de iyi değil. Vito'nun geçirdiği bu zorlu günlerde Henry bir iş teklifiyle ortaya çıkmıştı. Joe'nun da bu işe dahil olmasıyla bunun bir uyuşturucu işi olduğunu öğrendi. Vito bu işi her ne kadar kabul etmek istemese de beş parasız kaldığı için mecbur kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşma için Bruno Levin'den borç aldılar ve Empire Bay'deki Çin mafyasıyla masaya oturdular. İlk
İlk başta bu işten kar etseler de Falcone anlaşmayı öğrendi ve bu işten tam $60.000 pay istemişti. Böylece işler kötüye gitmeye başladı. Bu sıralarda Çin mafyası Henry'nin bir FBI muhbiri olduğunu öğrenmiş ve paranın tamamına el koyduktan sonra Henry'yi Lincoln Park'ta vahşice katletmişlerdi. Bunun sonucunda Henry'nin intikamı için Vito ve Joe olay yerinde gördükleri Ze-Yun Wong'u Red Dragon restoranına kadar takip ettiler. Mekanı basıp içerideki herkesi öldürmeleri Çin mafyası ile Empire Bay mafyaları arasında bir savaşın başlamasına sebep olmuştu. Are you crazy? What you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. Vito ve Joe'nun uyuşturucu anlaşması için aldıkları parayı Bruno'ya geri ödemeleri gerekiyordu. Bunun için Eddie'den iş aldılar. Para karşılığında Salieri suç ailesine ihanet etmiş olan Tommy Angelo'yu öldürdüler. Yes? Mr. Salieri sends his regards. Daha fazla paraya ihtiyacı olan Vito, iş bulmak için tekrardan Derek'e, limana gitti. Derek, Vito'ya yanında durması karşılığında para verecekti. Böylece limandaki işçilerin yaptığı bir grevi bastırmak üzere işçilerin yanına gittiler. Oraya ulaştıklarında Vito çalışanlardan birinden babasının ölümünden sorumlu olanın Derek olduğunu öğrendi. Deliye dönen Vito, Derek'i ve tüm adamlarını öldürdü. Derek'in emeklilik parasını da çalarak oradan kaçtı. Elindeki parayla borçlarını ödeyebilirdi. Bunun için Joe ile buluşmak istemişti. Ancak Joe evinde yoktu. Joe'nun nerede olduğunu öğrenebilmek amacıyla Mona Lisa barına gitmişti. Bardaki adamlardan Joe'nun Frank Vinci tarafından sorgulanmak üzere kaçırıldığını öğrendi. Ardından Vito buradaki adamlar tarafından bayıltılarak Joe'nun yanına götürüldü. Sorgulandıktan sonra kaçmak için fırsat bulan ikili tutuldukları yerden kaçmayı başardılar. İlk iş olarak Bruno'ya borçlarını ödediler. Ardından işlerin kontrolden çıktığını ve düzeltmek için bir yol bulmaları gerektiğini düşünmüşlerdi. Ertesi gün Leo Galante Vito'yu evinden aldırdı. Vito'ya mafyalar arasındaki savaşın bitmesi için Carlo Falcone'nin ölmesi gerektiğini söyledi. Leo'nun tavsiyesi üzerine Vito, Falcone'nin rasathanesine onu öldürmek için gitmişti. Uzun bir çatışmadan sonra Joe'nun da yardımıyla beraber Falcone'yi öldürdüler. Vito ve Joe tüm bu yaşananlardan dolayı artık bitkin düşmüştü. Dışarı çıktıklarında Galante'yi Vinci'nin bir grup adamıyla dışarıda beklerken buldular. Galante, Falcone'nin ölümünü kutlayacaklarını söyleyerek Vito'yu limuzinine, Joe'yu ise başka bir arabaya bindirtti. Arabayla uzaklaşırken Joe'nun bulunduğu araba farklı bir yöne dönmüştü. Bunun üzerine Galante, Joe'nun yaptıkları anlaşmada yer almadığını söyledi. Joe wasn't part of our deal. Vito, Empire Bay'deki Çin mafyasının yarısını katlettikten sonra Leo Galante ile yapılan anlaşmanın sonucunda komisyon tarafından New Bordeaux'a sürgüne gönderildi. Burada Marcano suç ailesinde orta düzey biri olarak çalışmaya ve River Row bölgesini yönetmeye başladı. Gördüğümüz belgesel kısımlarında FBI, Lincoln Clay ile olan ilişkileri sebebiyle Vito ile özel olarak ilgilenmekteydi. FBI, Vito'nun 2. Dünya Savaşı sırasında orduya hizmet ettiğini, ardından hırsızlık ve federal erzak yasa dışı dağıtımı sebebiyle 6 sene hapis yattığını belirtmişti. Ekstra olarak Carlo Falcone'nin ölümünün sorumlusunun bilinmemesine rağmen FBI, Vito'yu burada şüpheli olarak nitelendirdi. Leo ile yapılan anlaşma sonucunda Joe'nun anlaşmaya dahil olmadığını öğrenmişti ve o günden beri Joe ile görüşmemişti. Daha sonraki zamanlarda Vito, Joe'nun Empire Bay'den ayrıldığını, Chicago'da bazı çetelerden koruma talep ettiğini, ancak öldüresiye dövülüp sakatlandığını, sonra da muhtemelen öldürüldüğünü öğrenmişti. Bu sebeple Vito, New Bordeaux'da en iyi arkadaşı Joe Barbaro'yu kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyordu. Vito sürgünle New Bordeaux'a geldikten sonra Sal Marcano ona River Row bölgesini verdi. Vito'yu yalnızca Leo'ya olan saygısı sebebiyle kabul eden Marcano, Vito'yu hiçbir zaman sevmemiş ve istememişti. Ancak Vito önemli bir pozisyonda olduğu için Marcano, komisyonun onayı olmadan kafasına göre ondan kurtulamıyordu. Bu sıralarda Vito, yat kulübünde Lincoln Clay ile tanıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış olan Vito, Lincoln'e Vietnam'daki askerliği hakkında sorular sormaya başladı ve kısa bir sohbetten sonra ayrıldı. Marcano 1968'de Vito'yu öldürmeye karar verdiği için River Row bölgesine kuzeni Michael Greco'yu gönderdi. Greco'nun amacı Vito'nun işlerini aksatmaktı. Böylece Vito iş yapamayacak ve komisyondan Vito'yu öldürmek için izin alabilecekti. Zaten Marcano, Vito'nun komisyon tarafından yerleştirilmiş bir köstebek olduğunu düşünüyordu. Aynı zamanda inşa ettireceği gazinodan komisyonun haberdar olmasını istemiyordu. Marcano siyahi çetesine ihanet ettikten sonra Vito, işler Marcano tarafından bilerek aksatıldığı için ona olan borcunu ödemeye çalışıyordu. Marcano'nun planına göre işleri yönetemediği için Vito komisyon tarafından cezalandırılacaktı. Vito yıllar önce şehirden kaçmayı düşünmüştü. Ancak parası olmadığı için kaçamamıştı. Banka soygunundan sonra Marcano, Vito'ya payını vermeyi de reddedince Vito tüm birikimini kaybetti ve Marcano'nun kara listesinde olduğunu anladı. Bu noktada Greco'nun adamları Vito'yu kaçırıp bir restoranın buzluğunda Greco gelene kadar tutmasıyla işler sarpa sardı. Ardından Lincoln gelerek Vito'yu buzluktan çıkardı. Vito, Greco'yu kaçırmaları ve intikam almaları şartıyla Lincoln'a intikam konusunda yardım etmeyi kabul etti. Bununla beraber Marcano ailesiyle olan bağlarını kopardı. Ardından Vito işkence etmek ve intikamını almak için Lincoln'le beraber Greco'yu kaçırdılar. Greco'yu zorla konuşturduğu esnada Vito, Marcano'nun kumarhane planını komisyondan gizli tuttuğunu, bunu komisyondan sakladığını, Marcano'nun ise Vito'nun her şeyi komisyona söyleyeceğini düşündüğünü, kendisini bu yüzden öldürmek istediğini öğrendi. Buradan sonra Vito, Greco'yu kıyma makinesinden geçirerek vahşice öldürdü ve kendi işlerini, yani gümrük kaçakçılığı işini kendine bir restoranı üs edinerek kendi adamı Alma Diaz'la inşa etmeye başladı. Artık Cassandra ve Thomas Burke'le beraber Lincoln'ın altında çalışmaya başladı. Mafya 3'ün sonunda Vito için 3 farklı son var. Hepsine teker teker bakalım. Eğer Lincoln oyun içinde Vito'ya hiç bölge veya şebekenin kontrolünü vermezse Vito'nun Lincoln'e olan sadakati düşüyor ve bu da Vito'nun Lincoln'e ihanet etmesine yol açıyor. Bu ihanetin üzerine Lincoln, Vito ve adamlarını öldürüyor. Fuck you! Eğer Lincoln şehirden ayrılmayı seçerse onun yerini Vito alıyor. İşleri eline aldıktan sonra Vito, Sal Marcano'nun yapamadığını yaparak Paradiso Otel'in inşasını bitiriyor ve şehrin kontrolünü ele geçiriyor. Hatta 2 sene sonra başka bir kumarhane daha açıyor. Ardından bambaşka otellerin, arenaların ve bir kongre merkezinin inşasıyla Vito, şehri çakma bir Las Vegas'a dönüştürüyor. Bu sonda Vito, Paradiso'nun çatı katındaki büyük dairede yaşayarak ele geçirmiş olduğu şehri her sabah tepeden izliyor. Son olarak Lincoln şehirde kalmayı seçerse Vito'nun geleceği hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Eğer oyun boyunca bir ihanet gerçekleşmezse Vito'nun İtalyan çetesini yönetmeye devam ettiği ve Lincoln'ın kendisine vermeyi uygun gördüğü bölgeleri yöneterek hayatını devam ettirdiği düşünülüyor. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. We should talk to them. We'll fill you in.